Lokman Hekim, Kur'an'da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi olarak anılmaktadır. İslam'a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam ilimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir. Kur'an'da, Lokman Hekim'den Lokman suresinde bahsedilir. Allah tarafından Lokman'a bitkilerle konuşabilme özelliği yönünde hikmet verildiği belirtilir, hikmetli öğütleri ile destanlaşan zahiri ve batını tüm hekimlerin piri olarak nam salmıştır. Rivayetlere göre, Eyyub aleyhisselam ile akrabadır ve birçok peygamberin hizmetinde bulunmuştur. Hazreti Lokman, 560, 1000, 3000, 3500 ya da 4000 yıl yaşadığı belirtilmektedir. Tarihi araştırmalar, Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini bulduğunu ancak formülü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre, içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir. Lokman Hekim'in günümüze kadar gelmiş bir o kadar da ilginç olan efsaneleri anlatmak istiyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi, vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam yılanlar tarafından padişahları Şahmeran'a götürülür. Şahmeran adama canını bağışlayacağını ancak kendisini misafir etmek zorunda olduğunu söyler. Yerini bilen birini, serbest bırakarak kendi hayatını tehlikeye atmak istememektedir. Şahmeran ona çok iyi davranır. Adam bir dediği iki edilmeden bütün ihtiyaçları sağlanarak yaşamakta günlerinin büyük bölümünü Şahmeran'la sohbet ederek geçirmektedir. Ne kadar rahat da olsa gerçek dünyadan uzak bir mağarada süren bu hayattan sıkılan adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran'dan izin ister. Şahmeran adama güveninin tam olduğunu yerini kimseye söylemeyeceğine inandığını belirterek gitmesine izin verir. Ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını, bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini de tembih eder. Yeryüzünde normal hayatına dönen adam Şahmeran'ı gördüğünü hiç kimseye söylemez. O arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir. Gerçek amacı kızla, evlenip oğlu olmayan padişahın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden birisi Şahmeran'ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler, Şahmeran'ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler. Vezir ülkedeki herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi bulur. Adam Şahmeran'ı öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Şahmeran'a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar. Şahmeran, "Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum," diyerek kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Daha sonra, "Kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman Hekim olasın," diye ekler. Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler. Şahmeran yılanlara adamın misafiri olarak gideceğini, çok uzun yıllar dönmeyeceğini, kendisini merak etmemelerini söyler ve yeryüzüne çıkarlar. Adam Şahmeran'ın dediklerini yapar. Vezir ölür. İyileşir, kendisi de Lokman Hekim olur. Adana ve çevresinde yüzyıllardır yaygın olarak Lokman Hekim efsaneleri anlatılmaktadır. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Lokman Hekim inanışa göre bütün hekimlerin piri üstadıdır. Her çiçeğin, her otun özelliklerini tanıyan Lokman ilaç yapar, dertlilere deva bulurmuş. Bütün dünyayı dolaşmış. Çukurova'ya gelince ovanın bereket ve güzelliğine hayran olarak Misis'e yerleşmiş. Çevredeki bütün hastaları iyileştirmiş.
Artık hastalığın ne olduğunu unutan Çukurovalılar ölümsüz hayatın peşine düşmüşler. Kendileri için ölümsüzlük ilacını yapmasını istemişler. Lokman Hekim Çukurova'yı adım adım dolaşmış, bütün bitkileri incelemiş. Bir gece dolaşmaktan yorgun düşmüş ve ulu bir çınarın altında uyuyakalmış. Bir ara bir ses duymuş, "Ey Lokman, artık araman bitsin, ben ölümsüz hayatın devasıyım. Bundan böyle insanlara ve hayvanlara ölüm yok." Lokman Hekim sesin geldiği bitkiye doğru yürüyüp koparmış. Bu arada Tanrı Cebrail'e, "Yetiş Cebrail, Lokman ölümsüzlüğe çare bulursa bu insanların hali ne olur?" demiş. Bunun üzerine Cebrail pirki fani kılığında Mrs. Havraniye tarafına bir gelmiş. Mrs. Köprüsü'nün üstünde Lokman Hekim'le karşılaşmış. Cebrail, "Selamün aleyküm" dedikten sonra Lokman'ın elindeki kitaba bakmak istemiş. Kitabı alıp coşkuyla akan Ceyhan Nehri'ne atmış. Kitabın ardından Lokman da suya atlamış ama bulamamış. Yaz gelip sular çekilince ırmak boyunda aramaya devam etmiş. Sonunda kitabın sadece bir yaprağını arpa tarlasında bulmuş. Bugünkü tıp biliminin o günkü yapraktan geliştiğine inanılır. Yörede hala efsanenin izlerine rastlanılmaktadır. Kitabın bulunduğu arpa tarlasının toprağı kutsal sayılır. Çocukların karınları ağrıdığında bu toprağı ısıtıp beze sararak çocuğun karnına koyarlar. Lokman Hekim'le ilgili olarak anlatılan efsanelerden bir tanesi de şöyledir. Lokman Hekim doktor ve eczacıymış. Dükkanında her türlü hastalığın devası olan ilaçlar varmış. Hastalar içeri girdiklerinde hastalıklarına iyi gelecek olan ilaç şişesi sallanırmış. Bir gün içeri birisi girmiş. Ancak hiçbir şişe sallanmamış. Lokman Hekim bunun üzerine, "Senin hastalığının çaresi yok, öleceksin" demiş. Adam ölümden kurtuluşun olmadığını öğrenince çok üzülmüş. Her şeyini satmış. Yanına bir at tüfek ve av köpeği alarak dağlara çıkmış. Vurduğu hayvanları yiyip yörüklerden yoğurt süt alarak yaşıyormuş. O arada hastalığı da iyice artmış. Bir ağacın altına gelmiş. Atını bağlayıp köskelmiş. O sırada bir yörük kadını bir tas sütü saylığa koymuş. Yılanların sütü sevdikleri bilinir. Kısa yaklaşan bir yılan sütü içmiş, sonra da zehirini süte kusmuş. Tas yemyeşil olmuş. Ağrıları iyice azan adam, "Gidip şu zehiri içeyim de ölüp kurtulayım" diyerek zehirli sütü içmiş. Bir süre sonra ishal olmuş ve kusmaya başlamış. Ancak oldukça hafiflediğini hissediyormuş. Ölmek için içtiği zehirden sonra daha iyi olduğunu görmüş. Gün geçtikçe iyileşmiş ve hastalığı tamamen geçmiş. Lokman Hekim'e gidip, "Sen bana öleceğimi söylemiştin. Ama ölmedim" demiş. Bunun üzerine Lokman, "Ben sana ala ineğin sütünü nereden bulayım, sütü yılana içirip nasıl tasa kusturayım? Hastalığının çaresi vardı ama bu ilacı temin etmek zor olduğu için öyle dedim" diye cevap vermiş. O gün bugündür tas ve yılanın eczacılık ve tıp biliminin simgesi olması halk tarafından Lokman Hekim'e dayandırılır. Lokman Hekim'in bulduğu ölümsüzlük iksirinin sarımsak tohumu olduğu rivayet olunur. Bir diğer efsanemizde şu şekilde anlatılıyor: Lokman, daha çocukken yetim kalır. Orada burada düşüp kalkar ve bir parça ekmeğe muhtaç olur. Bir gün Lokman bulunduğu köyün padişahı, balıkçılarını balık tutmaya gönderir. Balıkçılarına ağına su altında yaşayan güzel bir deniz kızı takılır. Balıkçılar şaşkınlıkla deniz kızını padişahın yanına getirirler. Ancak kız hiç konuşmaz. Kızı konuşturmak için çeşitli yollara başvururlarsa da bir sonuç alınmaz. Sonunda vezirlerden biri, kızı sokak sokak, köy köy dolaştırmayı padişaha teklif eder. Öyle de yaparlar. Bir ara kız iki yerde gülmüşse de yine konuşmamış. Bu durumu padişaha haber vermişler, padişah kızın yanına gelerek "İki yerde gülmüşsün. Eğer bunun sebebini söylersen seni daha önceki yerine gönderirim, denizin dibinde yaşayabilirsin" demiş. Bunun üzerine kız neden güldüğünü söyler. Adamlar da onu buldukları yere bırakırlar.
Suya dalan kız biraz sonra elinde bir avuç un ile su üstüne çıkar. Görürler ki un kupkurudur. Deniz kızı bu un benden padişahınıza armağan olsun, onunla padişahınıza ekmek pişirip verin der. Unu padişaha getirirler. Padişah da ekmekçisine o undan ekmek yapmasını emreder. Ekmekçi unu yoğurur, hamur yapar ve fırına atar. Fakat istemediği halde ekmeği yakar. Daha sonra bu ekmeği padişaha götürmekten korkar ve kendi unundan yaptığı ekmeği götürür. Kızın verdiği undan yaptığı yanmış ekmeği ise saklar. Tam bu sırada kapıda Lokman yetim diye tanınan dilenci çocuk peyda olur. Ekmekçi daha önce yaktığı ekmeği çocuğa verir. Lokman kırda ekmeği yerken etrafındaki bitkiler ben filan hastalığa dermanım konuşmaya başlar. Yetim Lokman, ekmeğini bitirinceye kadar bitkilerin hepsi hangi hastalığa çare olduklarını söylemişler. Bitkilerin söylediklerini hafızasına nakşeden Lokman köye döndükten sonra hekimlik etmeye başlar. Hastalarını başarılı tedavi ettiğinden Lokman yetim adı Lokman Hekim'e dönüşür. Lokman Hekim ölüme çare bulmak için kitaplarını alarak dağlara çiçek toplamaya giderken, önüne çıkan köprünün üzerinden geçerken, Cenab-ı Hak, Cebrail'e Lokman Hekim ölüme çare bulmak için köprünün üzerinden geçiyor. Hemen git elindeki bütün kitapları suya at diye emreder. Cebrail hemen köprü üzerinde Lokman Hekim'in önünü keserek, dur nereye gidiyorsun der. Lokman Hekim ise ecel derdine derman buldum, şu karşıki dağdan çiçeklerini toplamaya gidiyorum deyince Cebrail, öyleyse şu anda Cebrail nerede bulunuyor? Bil bakalım. Lokman Hekim cevap verir, gökleri aradım, göklerde bulamadım. Yerleri aradım, yerlerde bulamadım. Yer ile gök arasında su üzerinde kurulmuş bir köprü üzerinde bir insanla konuşurken buldum. Öyleyse Cebrail sensin demesi üzerine Cebrail hemen koluna vurarak Lokman Hekim'in bütün kitaplarını suya düşürmüş. Lokman Hekim'in sadece elinde birkaç yaprak kalmış. Ve son efsanemiz de şu şekilde, Hazreti Süleyman bir gün Lokman olmak sevdasına düşmüş. Adamları ona çölün ortasında bir kale tarif etmişler. Orada ancak hekimlik sırrını öğrenirsin demişler. O da kalkmış kaleye gitmiş, fakat içeride hiç kimseyi bulamamış. Nihayet bir siyah yılana rast gelmiş ve sormuş, Lokman olmanın sırrı nedir? Yılan da, şu taşı kaldır görürsün demiş. Süleyman taşı kaldırmış, esmer ve beyaz olmak üzere 2 küme un görmüş, bunları alarak dönmüş. Fırıncısına ikisinden de ayrı ayrı ekmek yapmasını söylemiş. Ekmekler pişmiş, tam o anda kapıya bir fakir gelmiş ve dilenmiş. Fırıncı bu adama acımış. Süleyman esmer ekmeği ne yapacak diye hepsini dilenciye yedirmiş, beyazları da Süleyman'a götürmüş. Biraz sonra dilenci şehirden uzaklaşmış, ama yürüdüğü yollardaki otlar dile gelmiş ve biz şu derdin devasıyız diye konuşmaya başlamışlar. Fakir, Lokman oluvermiş. Süleyman ise vaziyeti öğrenince Lokman'ı yanına almış, ne yapalım Allah hekimliği bize kısmet etmedi demiş. Unutmayalım ki tüm bunlar bir efsane ve videomuzda yalnızca bu efsanelerin birkaç tanesinden bahsediyoruz. Lokman Hekim hakkında gerçek ve net bilgi olarak yalnızca Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyebilirim. Umarım verdiğimiz bilgiler merakınızı birazcık olsun gidermiştir. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyor, sağlıklı ve mutlu olmanızı diliyorum.